Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminin anlatıldığı tarih sayfalarında ismi sıklıkla geçen, öncesinde ise Selçuklu İmparatorluğu'nun ve Türklerin yoğun olarak mücadeleler yaşadığı Bizans İmparatorluğu ismiyle anılan Doğu Roma İmparatorluğu aslında doğru isimde mi söylenmektedir? Tarihi kaynaklara bakılırsa Bizans döneminde yaşayanlar kendilerine Bizanslı dememişler ve Bizans İmparatorluğu ismini kullanmamışlardır. Peki o zaman Bizans ismi nereden çıktı? Bizans kelimesi 16. yüzyılda Alman sanat tarihçisi ve filolog Hieronymus Wolff'un 1648 tarihli Corpus Historiae Byzantinae isimli eserinin yayınlanmasının ardından ortaya çıkmış Batı kaynaklı bir isimdir. Wolff'un ardından Batı Avrupa ve Fransa'da Ducange imzalı 1680 yılına ait Historia Byzantina isimli kitap çıkarılır. Bu eserlerin ardından Bizans ismi Batı dillerine yerleşir ve o tarihten sonra, yani 16. yüzyıldan sonra Bizans ismi Batı Avrupa'da kullanılarak daha sonra bizim dilimize geçmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu halkı hiçbir zaman ve hiçbir tarihte kendilerini Bizans ismiyle tanımlamamışlardır. Kendilerine Romanya, yani Romalı demişlerdir. Peki Bizans ismine nereden ulaşıldı denirse, muhtemelen ilk yerleşim yerleri olarak İstanbul'un gösterilmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Milattan önce 667 yıllarında Yunanistan yöresinde nüfusun artması üzerine yeni topraklar bulmak için bölgeden ayrılan Dorlular başlarına kral olarak seçtikleri Bürzas önderliğinde daha önce İstanbul'a, yani aslında bugünkü Yenikapı dolaylarına gelerek yerleşmişlerdir. Kral Bürzas ile ilgili bazı tarihi kaynaklarda halkını Yunanistan'daki nüfus artışından kaçırmak için Apollo'nun bir kahinine danıştığını ve bu kahinin önerisi üzerine İstanbul Boğazı'nın kıyılarına gelerek şehri kurduğu söylenmektedir. Bizans efsanesi böyle başlasa da daha sonra bölgenin kaderi ünlü Roma İmparatoru Konstantin ile şekillenecektir. Konstantin 330 yılında eskiden balıkçı barınağı olan bu yerleşim yerine, yani İstanbul'a gelir. İznik'e kadar tüm toprakları fetheder. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul yapar. Konstantin 337 yılında öldükten sonra halk İstanbul'a kralları anısına Konstantinopolis ismini takarlar. Daha sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında 1. Theodosius tarafından Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. İmparator Doğu topraklarını bir oğluna, Batı topraklarını bir oğluna paylaştırmış, Batı toprakları ilerleyen yıllarda erimiş ve geriye sadece Doğu Roma İmparatorluğu kalmıştır. Tarihte Bizans adını alan Doğu Roma İmparatorluğu'na son veren devlet ise Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Bilindiği üzere 1453 yılında İstanbul'un fethiyle Doğu Roma İmparatorluğu tarihe karışmıştır. Roma İmparatorluğu'nun Osmanlı tarafından sona erdirilmesinden sonra Avrupa'da bir Roma ismi çekişmesi yaşanmaya başlamıştır. Bir takım efsaneler üretilip sözde evlilikler ayarlanarak 2. Roma İmparatorluğu şeklinde devam eden yakıştırmalar yapılmaya çalışılmış, 3. Roma İmparatorluğu olarak bilerek Moskova ismi söylenmeye, kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Yani Bizans İmparatorluğu Doğu Roma tarihe karışsa da Moskova'da 3. Roma İmparatorluğu devam etmiştir şeklinde tarih yazılmaya çalışılmıştır. Bugün çoğu Rus tarihçi bu görüşü kabul etmemekte ve zorlama ayrıca uydurma olduğunu ifade etmektedirler. Ancak Stalin döneminde özellikle Tolstoy'un oğlunun başını çektiği bir grup, Rusya ve Moskova'yı 3. Roma İmparatorluğu olarak adlandırmaya çalışmışlardır. Daha öncesinde de Doğu Roma İmparatorluğu, Türkler tarafından yıkıldıktan sonra Roma mirasına sahip çıkmaya çalışılmış ve Roma ismi ve mirası konusundaki rekabet Avrupa'da başlamıştır. Kutsal Germen İmparatoru Şarlken, kendisine Roma İmparatoru unvanını uygun görmüş ve Roma İmparatorluğunu devam ettirdiğini söylemiştir. Bizans isminin ortaya atılmasının da bundan kaynaklandığı tarihçiler tarafından öne sürülen bir olgudur. Çünkü Bizans adıyla anılmasıyla aslında Roma İmparatorluğu'nun fiilen bitmediği kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Batılı tarihçilerin Bizans ismini uydurmalarının sebebi aslında özellikle Almanlar tarafından imparatorluk vasfını küçültmek istemeleri ve Şarlken ile birlikte Batı dünyasının eski Roma İmparatorluğu'nun gerçek varisi olduğu fikrini yerleştirmek için Doğu Roma İmparatorluğu'nu diskalifiye etmekti.
Roma İmparatorluğu'nun devam edip etmediği, Moskova'nın mı yeni Roma İmparatorluğu olduğu, yoksa Osmanlı'nın mı 3. Roma İmparatorluğu olduğu şeklinde tartışmalar bugün bile hala devam etmektedir. Ancak genel olarak bakacak olursak, tarihsel olan gerçek Bizans ismi o dönemde kullanılmamıştır. Bizans ismi, Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra batılı yazar ve tarihçiler tarafından konulmuş uydurma bir isimdir. Batı tarihçileri tarafından maksatlı siyasi sebeplerle Doğu Roma İmparatorluğu'na Bizans ismini takmışlar ve bu şekilde kullanmaya başlamışlardır. Yani Bizans isminin kullanılmasında en önemli maksat, belki de Türkler dünyanın en önemli imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nu yok etmedi, Bizans diye bir ülkenin varlığına son verdi algısı yapmaktır. Böylece Roma İmparatorluğu devam ediyor, bitmedi denilecekti. Hatta günümüzde Avrupa Birliği için son Roma İmparatorluğu benzetmesi dahi yapılır. Tüm bu yeni isimlendirilmelere karşı tarihsel olan gerçek şudur ki, dünya tarihini değiştiren en büyük imparatorluklardan biri olan Roma İmparatorluğu'na Osmanlı Devleti'nin kudretli padişahı Fatih Sultan Mehmet son vermiştir. Fakat Bizans ismi daha sonradan dilimize ve tarih kitaplarına yerleşmiştir. Ancak Bizans yerine Doğu Roma İmparatorluğu'nun kullanılması daha uygun olacaktır. Zaten tarihimizde de o dönem Bizans ismi kesinlikle kullanılmamıştır. Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu sürekli Roma İmparatorluğu adıyla anılmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra kendisine Roma İmparatorluğu'nun devamı anlamında olan Kayseri Rum unvanını layık görmüş ve onu kullanmış, böylece Roma İmparatorluğu'nu yıktığını ve yeni Roma İmparatoru olduğunu dünyaya ilan etmiştir. Konuyu özetleyecek olursak, Osmanlı döneminde Bizans ismi kullanılmamıştır. Bizans yerine Roma İmparatorluğu söylenmiştir. Hatta Rum ismi de Yunan ırkını ifade eden bir ırksal kelime kökünden gelmemektedir. Selçuklular döneminden başlayarak Anadolu ve Rumeli bölgesinin adı Roma isminden gelmektedir. Roma isminin söyleniş şeklinin değişmesi ile Roma İmparatorluğu'nda yaşayan halk için Rum ismi Rumi kullanılarak dilimize yerleşmiştir. Yani eskiden beri Rum kelimesi Yunan ırkını anlatmayan Roma, Romalı kelimesinden gelen bir isim olmuştur. Dahası Mevlana Celaleddin Rumi gibi Osmanlı döneminde de yetişen alimlerden bazıları adlandırılan topraklarda bulunduğu için Rumi adını almıştır.